Evet, çok fazla gelen sorulardan biri. Neden her şeyi ücretsiz anlatıyorsun? Çünkü bilgiyi paylaşmanın gücüne, paylaştıkça da büyüyeceğine inanıyorum. Ve aynı zamanda ekip olarak en büyük motivasyonlarımızdan biri de şu: bu işi tüm dünyada en iyi Türkiye'de yaşayan insanlar yapar denilene kadar durmayacağız. Burada eğer bu hedefimize ulaşmak istiyorsak zaten bilgimizi paylaşmak ve başkalarının da bu alanda büyümesine destek olmak zorundayız. Ve her şeyden öte en başlarda bu işe başlarken herhangi bir sermayem olmamasına rağmen sadece ve sadece bilgimi paylaşarak bir iş sahibi olmuş oldum. Ve bunun karşılığını vermek zorundayım. İçerik üretmeye başladığımda, bu alanda bir şeyler yapmaya başladığımda bunun bir işe dönüşebileceğiyle alakalı herhangi bir fikrim, düşüncem yoktu. Bir nevi her şey kendiliğinden gerçekleşti. Ve olayların kısacası buraya gelebileceğini hiç tahmin etmezdim. Sadece şöyle bir motivasyonum vardı. Gerçekten birilerine bir şeyi öğretmeyi çok seviyorum. Ve bu en çok haz aldığım şeylerden biri. Bildiğim ya da o gün başladığımda öğrendiğim şey her ne kadar çok iyi bildiğimden emin olduğum bir konu olmasa dahi sadece üretmeye başlamış olmak bile ve uzun vadede bunun bir etkisinin olacağını düşünmek bile benim için yeterliydi. Ve bu kendiliğinden daha sonra bir iş modeline dönüştü. Yani başladığımda şöyle bir düşünce yoktu. İşte içerik üretmeye başlarım. Günün sonunda burada bir kitle oluştuktan sonra insanlar bana gelir, bana danışmanlık yapar mısın der, ya da markalar bana gelir, benim reklamlarımı yönetir misin der ve ben de bir iş sahibi olmuş olurum. Hiç, çünkü başladığım zamanlarda bu tarzda bir kavram dahi çok fazla yoktu ülkede. Ve bu süreç dediğim gibi kendiliğinden gerçekleşmiş oldu ve bunun karşılığını vermek ve sürekli birilerine sorup, öğrenip ve başkalarına öğretiyor olmak benim için çok değerli bir kavram. Önemli prensiplerimden bir tanesi. Yani çünkü kişisel hayatımda da durum böyle. Yani sadece online'da değil, kişisel çevremde de durum böyle. Ben aynı şeyi arkadaşım için de yapıyorum. Aynı şeyi kardeşim için, ailem için ya da yakınımdaki herkes için de yapıyorum. Aslında dijitalde de bunun aynı kendi karakterimi yansıtmaya çalışıyorum. Daha doğrusu yansıtmaya çalışıyorum da değil, kendi karakterim oraya otomatik olarak yansıyor. Yani orada rol yapmak çok da mümkün değil bence. Ya da rol yapsanız dahi bunun karşı tarafa geçmesi, sizi izleyen insanlara, sizin kitlenize geçmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak. Bir de diğer bir yandan hedefimize ulaşmak için çalıştığımız ve paylaştığımız süreçte, bizimle aynı işi yapan insanları arttırmaya çalıştığımız süreçte şöyle düşünüyorum. Bu alanda dijitalde iş yaparken birbirimizle yarışmaya gerek yok. Çünkü o kadar dinamik bir sektör ki her gün değişen bilgide, eğer yerinizde saymak istemiyorsanız birileri de sizi geliştirebilmeli. Bunun yolu da birilerinin sizin gibi bilgilerini paylaşmasından geçiyor. Çünkü sektör hala çok küçük arkadaşlar. Hala, eğer dijital tarafın seviyeye bölecek olursak giriş, orta ve ileri diye, hadi orta seviyeyi bitirdiğimizi düşünsek bile ileri seviyenin henüz çok başlangıcındayız. Ve bu noktada yarışmak yerine birbirimize destek olmak zorundayız. Ve tüm öğrendiklerimizi paylaşarak, başkalarının da bizim öğrendiğimiz bilgiden daha iyi çıkarımlar yapmasını sağlayarak onların da kendi gelişimlerine ve yeni yollar bulmalarına yardımcı olmak zorundayız. Ve aynı şekilde uzun vadedeki hedefimize ulaşabilmenin yegane yolu, bizimle aynı işi yapan ve bizden daha kaliteli iş yapan yeni insanların piyasaya girmesine ya da bu alanda kendini geliştirmesine öncü olarak, bir şekilde o tarafta onların da gelişmesine yardımcı olarak kendimizin de uzun vadede o iş körlüğüne ulaşmamasını sağlamak ve bu sayede yurt dışında daha başarılı işler yapabilmek ve o alanda şu anda sektörümüzde olan insanlarla başarılı işlere imza atabilmek için de yine aynı şekilde bilgimizi paylaşmak zorundayız. Bu alanda çok daha fazla kaliteli danışmana, çok daha fazla kaliteli ajanslara ihtiyaç var ve bunlar da bir günde olmayacak. Ve eğer herkes bu şekilde bakarsa, herkes sorup, öğrenip sonra da öğretme içgüdüsüyle çalışırsa, burada oluşacak o tatlı rekabet, kendi içimizde oluşacak o tatlı rekabet gelişimin yegane öncüsü olmuş olacak. Ve herkesin gelişmesini sağlayıp kendi içinde daha iyisini yapmaya çalışmasına sebep olacak. Unutmayın, bir bilgiyi sakladığınızda sadece o bilgiyi küçültüyorsunuz. Belli bir süre o elde ettiğiniz bilgiyle çok iyi sonuçlar alsanız dahi o bilgi küçüldükten sonra, hele ki günümüzde dijital çağda her şeyin bu kadar hızlı değiştiği zamanda, o bilgiyi paylaşmadığınızda o bilgi küçülecek ve bir noktadan sonra da yok olacak. Yani kıssadan ise bu pazarki videomuz böyle bir sohbet niteliğinde olmuş olsun. Neden her şeyi ücretsiz anlattığımı sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım bu alandaki görüşlerim sizlerin de öğrendiklerinizi öğretmenize bir vesile olur. Bugünden içerik üretmeye başlarsınız. İçerik üretmeye başlamasanız bile bir blog yazısı yazmak, öğrendiğiniz şeyleri insanlara anlatmaya çalışmak, çevrenizi geliştirmeye çalışmak, bunlar bile çok güzel içsel motivasyon sağlayan şeyler ve sizin yaptığınız işe daha fazla inanmanızı sağlayan şeyler. Tabii ki doğanın kanunu gereği
ki enerji vermeden, aksiyon almadan bir sonuç alabilmeniz mümkün olmayacak ve hedeflerinize de ulaşabilmeniz mümkün olmayacak. Eğer bu gerçeği de biliyorsanız zaten mecburen paylaşmak zorundasınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz olun, sorun, öğrenin, öğretin.